Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis soslu köfte tarifiyle geldim. Tam ölçülü, yumuşacık bir köfte oluyor. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Köfteyi yaparken daha önceki tariflerimde de belirttim. Soğanı ve maydanozu rondodan geçiriyorum. Elimde çeyrek soğan vardı farklı bir tariften kalan. Bir de orta büyüklükte bir soğan ekledim. Yani siz bir orta büyüklükten biraz fazla büyük soğan kullanabilirsiniz ya da bir büyük soğan kullanabilirsiniz. Üzerine 5-6 dal kadar maydanozu ekledim ve rondodan geçirdim bu malzemeleri. Ardından 400 gram kadar kıymanın üzerine bu malzemeleri ekledim. Üzerine bir adet yumurtayı ilave ediyorum. Ardından bir su bardağından biraz eksik bayat ekmek. Ben bu şekilde ekmeği rondodan geçiriyorum ve buzlukta muhafaza ediyorum. Onu ilave ettim. Galeta unu da kullanabilirsiniz. Tuz, kimyon ve karabiber ekliyorum. Bir silme tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Bir çay kaşığı kadar kimyon ve yine bir çay kaşığı kadar da karabiber ilave ediyorum. Sizler baharatları çeşitlendirebilirsiniz zevkinize göre. Ve çay kaşığının ucuyla çok az miktarda karbonat ilave ediyorum. Bu malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Bunu da her zaman belirtiyorum. Köftenin güzel bir şekilde yoğrulması oldukça önemli. Bu şekilde toparlandıktan sonra birkaç dakika boyunca gördüğünüz gibi yoğurmaya devam ediyorum. Diğer tarafta yarım çay bardağından biraz eksik suyu hazır bulundurmuştum. Yoğurma işleminin sonuna doğru azar azar ondan ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Bu su sayesinde köfte harcımın kıvamı daha da güzelleşiyor. Kademeli bir şekilde bu suyu ilave ettikten sonra artık yoğurma işlemini sonlandıracağım. Sonlandırmadan önce tüm harcı toplayarak yoğurma kabına doğru şöyle atıyorum ki bu hamle de çok önemli. Böylelikle köfte harcım iyice toparlanıyor ve şekil vermek daha da kolay oluyor. Harcın kıvamı daha da güzelleşiyor. Birkaç defa bu şekilde yaptıktan sonra artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Vaktiniz varsa bu şekildeyken biraz daha dinlendirebilirsiniz buzdolabında. Ben vaktim olmadığı için direkt şekil verme işlemine geçtim. Köfteleri küçük hazırladım bu sefer. Küçük parçalar kopararak elimle şöyle uzun İzmir köfte gibi şekil verdim. Tabii daha küçük olarak şekil verdim. Dilerseniz yuvarlayarak da ya da yassı bir şekilde de hazırlayabilirsiniz köftelerinizi ne şekilde seviyorsanız. Soslu köfteye bu şekil bence çok yakışıyor. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Harcımız bitinceye kadar şekil verme işlemine devam edelim. Köftelerimiz hazır. Artık kızartma işlemine başlayabiliriz. 30 santimlik geniş tavada köftelerim tek seferde kızardı. Tavaya bir miktar sıvı yağ aldım ve kızdırdım. Köfteleri tavaya aldım. Çok bol miktarda yağ eklemenize gerek yok köfte kızartırken. Benimki hatta biraz fazla bile gelmiş yağ. Ama mühim değil. Bu içerisinde kalan yağı birazdan kullanacağım tekrar ben. Köftelerin tamamını tavaya aldıktan sonra ara ara çevirerek köftelerimizi kızartacağız. Ocağımız ne kısık ateşte ne de yüksek ateşte. Orta ateşteyken kızartıyorum köfteleri. Bu şekilde her tarafının kızarması için ara ara çeviriyorum ve tavayı sallıyorum. Ki her yeri eşit bir şekilde pişsin. Bir kısmı kızardı. Kızaranları alabiliriz. Çok da uğraştırıcı bir tarif değil. Esasında bir tek yoğurma biraz vakit alıyor. Onun dışında zaten köfteyi kızartmak kısa sürüyor biliyorsunuz. Birazdan da sosunu hazırlayarak servise hazır hale getireceğiz. Köftelerin büyük bir çoğunluğu kızardı. Artık köfteleri alabiliriz.
Tavanın içerisinde bir miktar yağ kaldı. Gördüğünüz gibi eğer fazla kalırsa yağı bu kadar bırakın, yeterli olacaktır. Çok da bol yağ kalmasın. İçerisine bir silme yemek kaşığı kadar tereyağını ilave edelim ve eritelim. Tavamız sıcak olduğu için hemen eriyor zaten. Tereyağı da çok lezzet katıyor sosuna. Muhakkak ekleyin derim. Üzerine bir adet soğanı yemeklik doğramıştım. Onu ilave ettim. Kullandığım soğan biraz büyüktü. Sosuna soğan çok yakışıyor. Ardından 3-4 tane biberi de küçük küçük doğradım. Onları da ilave ettim ve bu malzemeleri soteliyorum. Biraz yumuşamaları gerekiyor. Yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırıyorum. Biraz yumuşadılar ve renkleri döndü. Üzerine artık salçayı ilave edebilirim. Bir yemek kaşığı kadar salçayı ilave ettim ve salçayla birlikte sotelemeye devam ediyorum. Salçayla birlikte de bir miktar soteledikten sonra domatesi ilave edeceğim. Domatesin kabuklarını soyarak diğer tarafta kesme tahtasında hazırlamıştım. Onları da küp küp doğradım. Küçük küçük doğradım. Salça güzelce kavrulduktan sonra şimdi bu aşamada onu da ekliyorum. Domatesin kabuklarını soymanızı öneririm bu tarz tarifleri yaparken. Domatesler de suyunu salacaktır. Suluydu domatesler, çok güzeldi. Domatesler suyunu salıp biraz çekinceye kadar bu şekilde orta ateşte sotelemeye devam edelim. Suyunu biraz çekti gördüğünüz gibi. Sizlere kademeli bir şekilde gösteriyorum ki yemek yapmaya yeni başlayanlar da detaylı bir şekilde aşamaları görsünler. Çünkü evet, bilenler için belki bu kadar detaylı anlatmam sıkıcı geliyor olabilir ama yemek yapmaya yeni başlayanlar için bazı aşamalar gerçekten zor olabiliyor ya da gözlerine canlandıramayabiliyorlar. Bunun için detaylı bir şekilde anlatıyorum. Ardından ilk olarak ben 1 su bardağı sıcak su ekledim. Sonra bir miktar daha ekledim. Ortalama 1,5 su bardağı kadar sıcak suyu ilave ettim. Suyla birlikte de şimdi sosumu pişmeye bırakacağım. Öncesinde tuz ve baharatları ekleyeceğim. Tuz, 1 çay kaşığı kadar tuz eklemeniz yeterli olur. Çok da fazla eklemeyin bence. Çünkü tuzlunun çaresi yok ama tuzsuzun çaresi var. Klasik bir laftır biliyorsunuz. Köftede de tuz kullandık. Sosu çok fazla tuzlu olmasın. Baharat olarak ben sadece karabiber ekledim. Sizler zevkinize göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Suyunu biraz çekinceye kadar sosumuz orta ateşte bu şekilde pişsin. Kıvam aldı gördüğünüz gibi, suyunu çektikçe daha kıvamlı bir hale geldi. Sosumuz hazır. Artık köfteleri ilave edebiliriz tavamıza. Bu haliyle bile gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum bu tarifi. Köfteleri de ekledikten sonra şöyle 1-2 dakika tavada ara ara karıştırarak çevirelim. Sonrasında köftemiz servise hazır hale gelecek. Köftelerin her yerine sos dağılsın. Dediğim gibi 1-2 dakika içerisinde ocağı kapatabilirsiniz. Ben soslu köftelerimi bir tabağa aldım. Sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten görüntüsü gibi lezzeti de şahane oluyor. Köfteler yumuşacık oluyor. Şöyle bölerek iç kısmını da göstereceğim sizlere. Bu tarifi muhakkak deneyin derim. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.